Bugünkü dördüncü konumuza geldik artık. Burada biraz daha hassasız çünkü bu daha geçtiğimiz yıl, hatta geçtiğimiz yıl bile değil, geçtiğimiz aylarda başımıza gelen doğal afet, yangınlar çok fazla bizim başımızı yaktı. Bugünkü, yani buradan da anlayacağım dördüncü konumuzdaki de anlatacağımız konu yanıklar ve müdahaleler. Yani çok fazla evet bir yanıklarda müdahale etme şansımız yok. Çok ultra yanıklarda ama birazcık kısa da olsa size burada bilgi vereceğim. Şimdi dediğim gibi bu sene çok büyük problemler yaşadık ki Avustralya'da da binlerce hayvan, milyonlarca hayvan telef oldular. Türkiye'de de aynı şekilde hani herkes elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı ama yetersiz kaldık bazı konularda. İşte ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk, nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyorduk. Herkes bir şoktaydı. Burada bizim yardım yapmamız gerekenler şunlar. Yani birinci ve ikinci derece yanıklar basit çaplı yanıklardır. Bunlar hani dokuda bir harabiyet olmaz, bir işte nekrotik dokuları oluşturmazlar. Daha bizim müdahale edebilmemizi, evde çok basit bir bezle bile bir pansuman şeklinde önüne geçebileceğimiz, ilk müdahalesini yapabileceğimiz durumlardır. Ama tabii ki bunların da sonucunda ne olursa olsun siz evde kendiniz teşhis koyamadığınızdan dolayı bu konuyla alakalı lütfen veteriner kliniklerine yine başvurun. Basit deyip geçmeyin. Çünkü bir yanığın altında olan işte organlar, dokular, oradaki damarlar, kemikler, bir sürü yapı olduğundan, anatomik oluşum olduğundan bunları bizim yine de fizyolojisini kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi burada evimizde doğal afet anındayız. Daha doğrusu doğal afette demeyelim birinci, ikinci derece yanıklara. Evde kedimiz, köpeğimiz bir çıkan ateşte elini yaktı, patisini yaktı, kolunu yaktı. Burada evet bir kıllarda yanma falan görebiliriz ama bakıyoruz dokuya. Böyle bir renk değişimi yok, bir ıslaklık, bir yapışma yok. Böyle durumlarda evet müdahale edebilirsiniz ama genelde evde yapılan hasta sahiplerimiz şöyle yanlışları yapıyorlar. İşte köfte, tereyağı, evde buldukları eskilerden kalma yanık yağları falan bunları sürüyorlar, merhemleri sürüyorlar. Dereceyi tahmin etmeden veya derecenin muayenesini kendi gözlemlerini yapmadan bunu yapıyorlar. Birinci, ikinci derece yanığımız gördük. Doku kaybı yok, morarma yok, yapışma yok, ıslaklık yok. Yapacağımız şey nemli, serin bir bez alıp oraya sarıp soğuk komprestir. Yani dolapta bir yerlerde durduğunuz buzları alıp oradaki kılcallanmayı azaltmak için, kan akışını azaltmak için o bölgeye bastırdığımız bir soğuk tampon bizim bu tarz yanıklarda işimize yarar. Yani ufak çaplı bir yanığımız var, özetlemek gerekirse ufak çaplı bir yanığımız var. Bakıyoruz. Gerçekten sizin de gözlemlerinizde çok riskli durmayacaktır zaten o. Evet burada bir yanık var. Ben bunu veteriner kliniğine götürmeden evvel ama şunu yapmam lazım. Hemen alıp bir beze sarıp bir kolundaki veya işte bacağındaki, kuyruğundaki yanık bölgesine bir nemli bir beze sarıp işte üzerine soğuk presler, buzlarla falan bu şekilde buradaki yanığa müdahale edebiliriz ama üçüncü derece bizim en tehlikeli dediğimiz tehlikeli hatta daha da problemli yerlere gidebilecek yanık çeşitlerimiz var. Artık doku kaybı başlamıştır. Yani siz elinizle üzerine asla bir bez veya bir gazlı bez koymuyorsunuz çünkü yapışmalar olur ve yapışmalar sonucunda yine dokularda bir harabiyet olur, şekillenir. Bu da bizim istemediğimiz daha da kötü, daha da komplike bir hal almasını sağlar durumun. Dolayısıyla burada yapacağımız şudur. Gördük gerçekten çok büyük bir yara var ve çok büyük bir yanık. Altta morarmalar, işte ıslaklıklar, artık böyle dokunduğunuz zaman deriye yapışmalar falan geliyor elinize. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yaptığınız her şey zarar verebilir. Doğrudan veteriner kliniğine geliyorsunuz. Veya afet anında araçlar, itfaiye, artık hani kim yardım edebilirse burada size rica edip veya o anda orada bulunan hayvanlar için sonuç olarak hani zaten bizim meslektaşlarımızın birçoğu bir doğal afet durumunda gerçekten burada bölgeye gidip orada yardım etmeye çalışıyorlar. Ellerinden geldikçe, imkanları oldukça. O bölgede veteriner hekim bulduğunuz anda hemen çağırıp o yaraya bir veteriner hekim tarafından bir profesyonel yardım yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğim gibi daha komplike, daha problemli bir durum şekillenebilir bu durumlarda.